Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Evet dostlar, otomobil piyasasına bomba gibi bir haber düştü. Eminim birçoğunuzun belki kulağına çalındı. Bu videoya da belki o yüzden geldiniz. Ya da ana sayfanızda gördünüz ve dediniz ki hayırdır ya, ne oluyor, ne bitiyor? Çünkü nedendir bilinmez. Elektrikli otomobillerle içten yanmalı otomobiller arasında bir savaş var. Bu gerçekten de bir savaş ve bu savaş nedense son kullanıcıların arasında yaşanan bir savaş. Çünkü detaylarına birazdan değineceğim. Şimdi bizim son dönemde gördüğümüz haberlerden bir tanesi neydi? Mercedes-Benz diyor ki ben elektrikli otomobillerle ilgili yatırımlarımın tamamını 2030'a kadar askıya aldım. 2030'a kadar içten yanmalı otomobillere karşı olan yatırımlarım da artmaya devam edecek. Şimdi bu ne demek? İnsanın kafasında bir takım soru işaretleri oluyor. Siz değil miydiniz 2025'e kadar içten yanmalı otomobilleri yasaklayacağız, dizelin ömrü bitti, artık elektrik zamanı, 2025'ten sonra elektrikli otomobilsiz artık hiçbir yer olmayacak, Avrupa Birliği'ne sahip ülkelerde içten yanmalı motorlarla seyahat edemeyeceksiniz gibi bir sürü yaptırımlar, tehditler, kimi zaman alınmış kararlarla içten yanmalı ve elektrikli otomobiller arasındaki savaş böyle büyüyerek devam ediyordu. Ta ki 2025'e bir yıl kala Alman otomotiv devlerinden Mercedes şok bir kararla böyle bir haber yayınladı. Tabii bu haberi yayınlamasının ve bu kararı almasında bazı gerekçeler vardı. Bu gerekçelerin en başında elektrikli otomobillere karşı olan talep yatıyordu. Şimdi Mercedes-Benz diyor ki kardeşim biz evet elektrikli otomobillere bir yatırım yaptık. İşte EQA'lar çıkarttık, EQS'ler çıkarttık. İşte G serisini elektrikli yaptık. Bir sürü elektrifikasyona uygun modeller çıkartmaya devam ettik. Ve bunları piyasaya sunduk. Diyor ki ya biz bugüne kadar işte 2020 yılında alındı ya bu kararlar. 2020'den 2024'e yani 2025 hedeflerine bir yıl kala satış oranlarını %11'leri zor görüyoruz. %9'lar, %10'lar arasında gidip geliyoruz. Şimdi halbuki normaldeki 2020 yılında verilen satış hedefi neydi? %50'nin üzeri. Yani eğer ki onların istediği gibi olsaydı bugün elektrikli otomobillerin satışları %50'yi geçecekti. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Halen daha içten yanmalı otomobiller kullanılmaya devam ediliyor, üretilmeye devam ediliyor ki bu haberle birlikte artık üretilmeye devam edileceğini de garantisini almış bulunmaktayız. Peki elektrikli otomobillerin geleceği ne olacak? Yani gerçekten burada kararsız kalmaya gerek var mıydı? Ya da böyle bir karar madem alınacaktı ya da alınabilitesi vardı, o zaman niye böyle tehditler yapıldı? Şimdi burada aslında biraz olay dallanıp budaklanıyor. Biliyorsunuz Çinli otomobiller ya da Çinliler piyasaya hücum etmiş durumda. Yani özellikle elektrikli otomobillerle birlikte bugüne kadar böyle sanki gizli kapaklı bir yerde duran tüm Çinliler adeta piyasaya salındı böyle. Ve bunu da başta Avrupa olmak üzere birçok dünya ülkesi kendine tehdit olarak gördü. En basitinden biliyorsunuz biz daha hızlı kararlar alabilen bir ülkeyiz. Biz de hemen %50 Çin vergisini şak diye geçirdiler. Sonrasında bu yetmedi tabii ki de çünkü halihazırda ucuz olan Çinli otomobiller her ne kadar %50 ek Çin vergisi koysanız da yine ucuz kalmaya devam etti. Sonra ne oldu? İşte 20'den az servisin varsa açamazsın. İşte distribütörün şu olacak, burada bu olacak, şu kağıdın olacak, evrakın olacak derken yine önleri kesilmeye çalışılıyor. Tabii burada da başa elektrikli otomobiller çıkıyor. Yani Çinli olursanız ve içten yanmalı motora sahip bir ürün getiriyorsanız yine ülkemizde rahatça satış yapabilirsiniz. Keza bu elektrikli otomobiller konusunda da Avrupa Birliği'nde önü çeken İtalya'da elektrikli otomobillere karşı olmasa da Çinlilere karşı bir önlem alınmasının gerektiğini sürekli yeniliyordu. Sonrasında biz Mercedes-Benz'in haberini konuşuyoruz ama Toyota da var burada. Toyota'nın CEO'su alenen söylüyordu yani yıllardır elektrikli otomobillere karşı olduklarını, içten yanmalı ve hibrit otomobillerin geleceğinin daha iyi olduğunu, hidrojenli otomobil çalışmalarına yaptıkları katkılarıyla zaten alenen söylüyorlardı bunu. Sonra ne var ki bir gün geldi ve Alman devinin ağzından böyle bir haber çıkınca her şey yerine oturmuş oldu. Peki şimdi ne olacak? Mercedes-Benz gerçekten elektrik düşmanı mı? Tabii ki de hayır. Tamamen aslında burada kendilerinin de söylediği gibi ticari kaygılar var. Şöyle bir şey var dostlar. Mercedes-Benz her ne kadar kendi ismiyle yani bir Mercedes-Benz logosuyla bir elektrikli otomobil çalışmasını askıya aldıklarını ya da yavaşlattıklarını söylese de Mercedes-Benz şu an Çin'de birçok elektrikli otomobil üreticisine yatırım yapıyor. Yani evet kendi markasıyla bir elektrikli otomobil üretmiyor belki ama Çinli markalarla elektrikli otomobil üretmeye devam ediyor ya da bunu teşvik ediyor. Evet burada da her zaman olduğu gibi özellikle bizim gibi son kullanıcıların işte böyle bir savaşa girmesine gerek yok. Çünkü büyük devler böyle bir savaşa girmiyorlar. Böyle bir savaş ortamını yaratıyorlar sadece. Tabii benim de aklıma mesela şöyle bir soru işareti var. Bu elektrikli otomobillerin geleceği ne olacak? Açıkçası onunla ilgili de şöyle bir fikrim var. Bu elektrikli otomobillerin platformları modüler platform olduğu için ve batarya teknolojisinin takılabilir, çıkartılabilir bir şey olduğu için yani bugün aldığınız bir otomobil atıyorum 300 kilometre menzilli, 250 kilometre menzilli. Bundan 10 yıl sonra daha ufak boyutlarda daha uzun menzil gidebilen bataryalar ortaya çıktı. Siz ne yapacaksınız? İşte belirli bir ücret ödeyerek büyük ihtimalle ki zaten aslında bu elektrikli otomobil projesinin de aslında temellerinden bir tanesi bu ki adamlar para kazanmak zorunda bir yerde sizin de tahmin edebileceğiniz gibi. İşte belirli bir ücret karşılığında daha yüksek menzile sahip, daha büyük miliamper değerlerine sahip bataryayla aracınızın bataryasını değiştirerek belki işte ilerleyen daha uzun yıllar boyunca
aynı otomobili kullanmış olacaksınız. Çünkü aksi çok mantıksız düşünebildiğiniz gibi. Çünkü siz de biliyorsunuz yani içten yanmalı motora sahip bir otomobili belki 50-60 sene kullanabiliyorsunuz. Hani klasik değeri oluyor vesairesi oluyor ama elektrikli otomobillerin henüz böyle uzun bir kullanım tecrübesi oluşmuş değil. Yani özellikle son bir yılda pik yapmış bir trend haline geldi. Bu trendin sonuçlarını da önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Burada elektrikli otomobil sahibi olanlar açıkçası bu deneyimi birebir de yaşayarak tecrübe ettikleri için ben onları şanslı addediyorum. Önümüzdeki yıllarda karşılarına gelebilecek masrafların da bugünkü tasarruflarına sayılabileceğini düşünüyorum. O yüzden aslında bu maçın kaybedeni yok. Tabii Mercedes-Benz içten yanmalı otomobillere karşı yatırım yapacağını açıkladıktan hemen sonra borsada da biraz hareketlilik yaşandı. Şimdi biliyorsunuz özellikle böyle büyük şirketler bir açıklama yaptıkları zaman borsadaki gidişata göre açıklamanın desteklenip desteklenmediğini de rahatça anlayabiliyoruz. Mercedes-Benz elektrikli otomobiller konusundaki kararını açıkladıktan hemen sonra hisselerinde önemli bir artış yaşandı. Hem de bu artış aynı günün gecesinde yaşandı. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Bu karar gerçekten büyük bir desteğe sahip. Halen daha birçok kimse içten yanmalı motorların devam etmesini istiyor ki bunların arasında ben de varım. Bu kararı desteklememdeki en büyük sebep ise elektrikli otomobillerin bir alternatif değil, böyle zorlama ve dayatmayla bir şekilde insanlara kabul ettirilmeye çalışılması. Evet, yeni bir teknoloji olabilir, geliştirilmeye açık olabilir. Fakat siz bunu işte biz kullandırmayacağız, biz bu yola sokmayacağız, işte öyle böyle falan derseniz o zaman burada farklı anlamlar ortaya çıkar. Bu farklı anlamların ortaya çıkmasını da elbette kimse istemez. Ben otomobil inceleme videolarımızda da yeri geldiği zaman ilgili bölümde sürekli söylüyorum. Benim en beğendiğim motor tipi hibrit motor. Yani hem elektrik desteğinin olduğu hem de içten yanmalı bir motorun olduğu hibrit motorları çok fazla seviyor ve destekliyorum. Buna karşın hem de bir otomobil sever olarak da elbette tüm motor seçenekleri ve performans değerleri bizim için bir zevktir. Hem bir ulaşım aracı hem de bir zevk olması da tabii ki de bizim otomobillere karşı olan bakış açımızı değiştiriyor. O yüzden Mercedes-Benz'in almış olduğu bu kararı böyle açık yüreklilikle dile getirmesinde kesinlikle takdirle karşılıyorum. Tabii bu arada şunu da ekledim, evet elektrikli otomobil çalışmalarına ara verecek ama şunu gözden kaçırıyor olabiliriz. Hidrojenli otomobil çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Özellikle şu anda Actros üzerine çalışıyorlar, otomobiller üzerine de çalışanlar var. O yüzden aslında ilerleyen dönemde sadece elektrik ve içten yanmalıyı değil, hidrojen, elektrik ve içten yanmalı arasında daha büyük konuları da konuşuyor olacağız. Evet dostlar, konuyu toparlayacak olursak Mercedes-Benz bir elektrikli otomobil düşmanı değil. Evet, elektrikli otomobil çalışmalarına ara verdi çünkü gerekli geliri elektrikli otomobil satışlarından sağlayamıyordu. Para kazanamadığı bir şeyde yatırım yapmak istemediği için yatırımlarına ara verdi. Fakat daha ufak bütçelerle Çin'deki elektrikli otomobil üreticilerine yatırım yapmaya ve destek olmaya devam ediyor. Yine konuyla alakalı kafanıza takılan her şeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.